işimin başındayım. Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili olarak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Güllü öldürüldü mü? Kim öldürdü? Yoksa kazayla mı düştü oradan? İnsanların aklındaki bu sorular henüz net bir cevap bulabilmiş değil. Güllü'nün kızıyla ilgili çeşitli ithamlar var. Ancak kızı da bugüne kadar henüz savcı tarafından gözaltına alınmış değil ve herkes normal şekilde hayatını yaşamaya devam ediyor. Savcının soruşturması sürüyor ancak değerli arkadaşlar bu canlı yayını açmamın bir sebebi var. Yeni iddialar şöyle dedirtiyor bana, ne çekmişim be Güllü be. Zavallı Güllü ya. Sen ne çekmişsin be Güllü be. Zavallı ya. Hakikaten öyle. İnsan evlatlarından bu kadar da e, acı çeker mi? Dostlar, Güllü'nün oğlu ve kızıyla ilgili annelerini dövdükleri şeklindeki yakınlarından gelen iddialara bir de şöyle bir şey eklendi bugün. Ee, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili neredeyse her gün yeni bir gerçek ortaya çıkmaya devam ediyor. İnsanlar çok şaşırmış durumdalar tabii ki. Ee, Ancak iddiaların somut olanları da e, Güllü'yle ilgili düşünceleri biraz daha netleştiriyor. Gerçekten Güllü özellikle yaşamının son 10 yılında bayağı bir sıkıntı çekmiş. Daha öncesinde de boşanmak için yaptığı mücadeleyi anlatmıştı. E, Boşandığı kocasıyla ilgili sorunları, boşandığı kocasının kendisine şiddet uygulaması, boşandıktan sonra maddi olarak kendisini toparlarken sıkıntılar yaşaması, bunları da hep biliyorduk ama insanın kendi evlatlarına, yakınlarından üzülmesi, yakınlarından şiddet görmesi, bu da çok son derece düşündürücü. Güllü'nün daha önce ortaya çıkan oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiaları sonrası şimdi de yeni KADES kayıtları ortaya çıktı arkadaşlar. KADES nedir? Kadın destek uygulaması KADES. Kim bu uygulamayı yapıyor? Bu uygulamayı devlet yapıyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortaya çıkardığı, hazırlattığı bir uygulama. Cep telefonlarına, bilgisayarlara yükleniyor ve kadın ve çocukların maruz kalacağı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kullanıma sunulmuş. Herkes KADES'i indirebilir cep telefonuna ve başına bir sıkıntı geldiği zaman kadınlar ve çocuklar uygulamaya basarlarsa sadece 4-5 dakika içinde en yakın polis merkezinden ekip hemen olay yerine, çağrılan yere geliyor arkadaşlar. Bu KADES acil müdahale uygulaması, bastığın zaman polis sana yardıma geliyor, kadınlar ve çocuklar için. Şimdi Güllü'nün 2 yıl önce bu KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Oğlundan şiddet gördüğü zaman 3 ay önce KADES uygulamasından yardım gördüğünü zaten biliyoruz. Vefat etmeden 3 ay önce. Yani 26 Eylül'de vefat etti. Dün ben Ağustos diye ağzımdan yanlışlıkla çıkmış. Özür diliyorum o yanlış ifadeden dolayı ama hemen anlamışsınız, YouTube'da dili sürçtü Bilal abinin diye düzeltmişsiniz. Evet, 26 Eylül'de ettiğine göre 3 ay öncesi 26 Ağustos, 26 Temmuz, 26 Haziran, artık işte o günlerde oğlundan şiddet görüyor ve KADES uygulamasına basıyor ve polisten yardım istiyor. Daha önce 2 kez KADES uygulamasından yardım çağrısı almış. KADES uygulamasına basmış. Polisler kapıya gelince de Güllü vazgeçmiş şikayetten arkadaşlar. Demek ki evlatlarına kıyamadı,
vazgeçmiş. Yani iş uzasın istemedi herhalde. Çünkü karakola gidecekler, ifade verilecek. Sonuçta dava da açılabilir evlatlarına. Güllü'nün 2 yıl önce 5 Mart 2023 tarihinde Güllü'nü de Ankara'dan eee İçişleri Bakanlığı'ndan çıkardılar. 5 Mart 2023 günü saat 16.30'da 2 kez KADES'e bastığı ancak ekipler evinin kapısına gelince şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ya yapmayın, bir insanı KADES'e basacak kadar e, canından bezdiremezsiniz çocuklar ya. İnsan annesine bunu yapar mı ya? Düşünsenize nasıl bir şiddet gördü ki, nasıl bir hakarete, nasıl bir e, sözlü şiddete ve fiziki şiddete uğradı ki kadın canını kurtarmak için polisten yardım istiyor. Fiziki olarak KADES'ten basıyor, KADES'ten yardım bekliyor. Of! Polisler gelince de kıyamamış evlatlarına. Arkadaşlar, Allah hiç kimseyi, hiçbir anneyi Güllü'nün durumuna düşürmesin. Hiçbir anneyi. Şimdi bu iş cinayet mi değil mi soruşturuluyor. Cinayet olmasa bile, yani çocukların bu işte bir suçu olmasa bile, özellikle kızı üzerinde şüpheler yoğunlaşıyor. Olmasa bile Güllü'nün evde yaşarken, yaşantısını sürdürürken evlatlarından şiddet görmüş olması bile o evlatları toplumun gözünde e, değersizleştiriyor. Yani insan annesine, kadese basacak kadar şiddet uygular mı arkadaşlar ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yapmaya ne hakkınız var çocuklar ya? Kur'an-ı Kerim'de anneye babaya öf demeyeceksin demiyor mu bizi yaratan? Demiyor mu ya? Bunu hiç duymadınız mı? Hadi Kur'an-ı Kerim'i okumadınız diyelim. Hiç duymadınız mı? Hiç karşınıza çıkmadı mı? Çıkmaz olur mu ya? Çıkmaz olur mu? Bunu her evlat bilir ya. Her anne baba bilir, her çocuk bilir Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini ya. Böyle bir şey var mı çocuklar ya? Kınıyorum sizi ya, ayıplıyorum sizi ya. Bu arada Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan, bildiğiniz gibi annesinin patronu Ferdi Aydın tarafından Güllü'yü öldürmekle suçlanıyor. Ve Tuğyan'ın arkadaşı Bircan'ın savcılıkta Güllü'yü kızı öldürdü diye ifade vermesi de kızıyla ilgili şüpheleri artırdı. Tuğyan ise sürekli olarak hakkındaki iddiaları reddediyor arkadaşlar. Ve Tuğyan son olarak annesiyle bir karesini paylaştı. Duygusal bir not yazdı. Hislerini anlattı Tuğyan. Annesiyle paylaştığı bu story'de bir fotoğraflarını paylaştı. Annesi Güllü ile yaptığı paylaşımın altına gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum yazdı. Yani Güllü, Tuğyan burada ne demek istiyor? Ben annemin yavrusuydum ben de. Yani ben burada suçlanıyorum ama ben masumum anne. Bil ki ardından kızın da acı çekiyor. Gidene mi yanayım, kalana mı yanayım? Yani sen gittin ama ben burada huzurlu değilim. Ben de hem senin gidişine üzülüyorum, kahroluyorum hem de bana yöneltilen bir sürü suçlamalar var. E, Buradayım ama kendime de yanıyorum, kendime de yanıyorum, sana da yanıyorum anne demek istiyor Tuğyan. E, Bu arada öte yandan ünlü sanatçının ölümü kaza mı, cinayet mi merak edilirken Güllü'nün patronu Ferdi Aydın geçen hafta çarşamba günü elinde deliller, belgelerle ve yanında 2 şahitle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gitmişti. O şahitlerden biri Bircan Hanım'dı, diğeri de Çağrı Kutlu'ydu. Çağrı Kutlu da Tuğya'nın, Güllü'nün kızının arkadaşlarından biri. Hem Bircan'ın arkadaşı, ortak arkadaşları Tuğya'nla birlikte. Çağrı Kutlu'nun da söylediği enteresan şeyler vardı. Dünkü canlı yayında konuşmuştuk bunu, anlatmıştım. Lütfen Güllü'yle ilgili yaptığım diğer canlı yayınlara da göz atın. Orada da çok ilginç detaylar var. Özellikle bu Çağrı Kutlu'nun basında çok yer almadığı ifadeleri, çok çarpıcı ifadeleri var. Güllü'nün kızının katil olduğu şeklinde. Kendi görüşü tabii bu, onun görüşü. Çok ilginç ifadesi var savcılığa verdiği. Ve 2 şahit de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şok
edici bir suç duyurusunda bulunmuştu Ferdi Aydın. Adliye önünde bir açıklama yapmıştı Ferdi Aydın ve başlıktaki, şimdi bu videonun başlığını aldığım sözleri söylemişti. Şahitler Tuğyan'ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler, söylüyorlar demişti. Aydın ayrıca annemi öldürmek için bir katil bulur musun şeklinde bir yazılı notun bulunduğunu ve bunu da savcılığa sunduklarını anlatmıştı Ferdi Aydın. Güllü ile ilgili, Güllü'nün vefatından sonra savcılığın yaptığı çalışmalar aynı şekilde, aynı ciddiyetle devam ediyor aldığım bilgilere göre arkadaşlar. Ve zannedilmesin ki savcılık bu konuda herhangi bir şekilde geri adım atmış değil. Tüm ihbarları değerlendiriyor, tüm gelen tanıkları dinliyor. Her taraftan savcılığa bilgi akışı olduğu ve savcılığın da kendince, kendi prensiplerince, kendi usulünce e, tüm diğer araştırmalarında, soruşturma dosyalarında olduğu gibi bu dosyada da ciddiyetle çalıştığı bilgisi geliyor arkadaşlar. Ve savcılığın burada beklediği bazı detaylar var. Onlardan birisi evde ölçüm yapan bilirkişi, devletin tanıdığı, savcılığın tayin ettiği bilirkişinin raporunun çıkması. Bir, onu bekliyor savcılık. İki, kamera görüntüleri ve kameradaki seslerle ilgili yine uzmanların hazırlayacağı dökümün bilirkişi raporunun önlerine gelmesini bekliyor savcılık ve bütün her şey, bütün deliller toplandığı zaman, bütün bilirkişinin bu olayla ilgili raporları önüne geldiği zaman savcılık bundan sonra da dinleyeceği tanıklar olabilir, şahitler olabilir. Bundan sonra da savcılığın değerlendireceği, bulacağı, kendisine iletilecek yeni kanıtlar, deliller olabilir. Hepsini birden e, hukukun, kanunların, yasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde değerlendirip savcılık e, olayla ilgili bir kanaate varacak. Tekrar söylüyorum, Güllü'nün kızı, Güllü'nün oğlu ya da bir başkası, hiç kimse suçlu olduğu kanıtlanana, ispatlanana kadar kanunlara göre, hukuka göre suçlu ilan edilemez arkadaşlar. Çünkü e, yasalar böyle söylüyor. E, Eğer savcılık gözaltına alırsa ve soruşturmayı herhangi bir zanlıyı ortaya çıkarıp da onun aleyhinde geliştirirse o zaman şüpheler onunla ilgili bu suçlu olabilir şeklinde gelişir. Ama yine de cezalandırılmadan önce hiç kimse mahkemeden ceza almadan önce suçlu ilan edilemez arkadaşlar. Siz de paylaşımlarınızda bu hassasiyete lütfen dikkat edin. İleride başınızın ağrımaması için. Ben hukukun söylediğini söylüyorum arkadaşlar. Masumiyet karinesi diye bir şey var. Bütün evrensel hukukta geçerli arkadaşlar. Ama şüpheler olabilir tabii. Şüpheler şu anda son derece yüksek bir şekilde kızının aleyhinde toplanıyor. Fakat hiçbir zaman masumiyet karinesinde göz ardı etmemek lazım. Değerli dostlar, benim bu konudaki yayınlarım devam edecek. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu akşam saat 18'de birkaç saat sonra olağan canlı yayınımı yapacağım. Günün magazin konularını ve çok ilginç magazin gelişmelerini sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. Görüşmek üzere saat 18'de dostlar. Kendinize iyi bakın.